Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun konusu Agio olacak. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Biliyorsunuz bir şirketin internet sitesine ne yaptığını inceleyeceğiz. Ardından şirketimizin fin tablesinde temettü gelirine bakacağız. Bölünmesi var mı ona bakacağız. Onun ardından da teknik analizle ilgili bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şirket profiline baktığımızda Atakure GEO faaliyetleri, esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sıralamalarında SPK mevzuatına tabi bir yatırım şirketidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve kanunlara iştikal etmek üzere 21 Ağustos 2000 tarihinde kurulmuş, payların %49'u 7-8 Şubat tarihinde halka arz edilmiş ve hisse senetleri 14 Şubat 2002 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır diye bilgisini vermiş. Şimdi arkadaşlar Atakule Gayrimenkul arazi geliştirme, proje tasarımı, satış ve pazarlama alanlarında hissedarlarına düşük risk ve yüksek getiri getirecek projeler sunmaktadır. Atakule GEO ayrıcalıklı yapan Türkiye gayrimenkul piyasasında hakim olan müteahhit yatırımcı anlayışının daha ötesinde planlanmış ve organize olmuş risk yönetimi konusunda uzman yaklaşımı ile hissedarlarına başarı garantili bir ortaklık sunması arkadaşlar. Şimdi biraz daha detaylandıracak olursak özellikle ben projelerine bakmak istiyorum. Örneğin tamamlanan projelerine bir baktığımızda Ankara'da Atakule Alışveriş Merkezi ve Kule, Antalya Haşim İşcan İş Merkezi, Ankara Arjantin Caddesi, Ankara Kuleli Caddesi, Ankara Obaköy İş Merkezi, Ankara GOP 4431 Ada 31 Parsel ve Ankara Farabi'yi görüyoruz. Tüm projelerini incelediğimizde. Planlanan projelerine baktığımızda arkadaşlar Kocaeli Dilovası'nda 21 haftada bir proje planladıkları, İstanbul Riva Çayazı'nda yine bir projeleri var. Dilovası'nda Kocaeli'de bir yeni bir proje, İstanbul Riva, Ankara Çankaya, Ankara Çankaya, Ankara Çankaya, Ankara Çankaya. Bu görselleri burada parsellerin yerlerine kadar her şekilde belirtmiş. Hali hazırda devam eden projeleri var mı? Bir de ona bakalım. Arkadaşlar devam eden projeleri olmadığını buradan görebiliyoruz. Şirket profilinde yatırımcı ile ilişkilerine bakarsak, yani ortaklıklarına bakarsak İsmail Tarman sermayenin %51'ine halka arzda %49 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani patron hissesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Agio'nun gayrimenkul sektöründeki FK'sına ve PDD'sine bakarsak Agio'nun FK'sı 1.04, PDD 0.69. Bu sektörün ortalaması da 2.29'a 1.13 olarak karşımıza çıkmakta. Baktığımızda bir temettüsü ya da sermaye artırımı var mı ona bir bakalım. En son temettüyü arkadaşlar 2013 yılında vermiş. O da 0.1 kuruşluk bir temettü. 2021 yılında ise bir bedelli bölünme gerçekleşmiş arkadaşlar. %14'lük. Daha önce 2019 ve 2017'de de yine aynı şekilde bedelli bölünmeler gerçekleşmiş. Teknik analiz kısmına geçtiğimizde arkadaşlar grafiğimiz haftalık görüntü. Aslında baktığımızda bizlerde şuralarda oluşan, yani 5 Kasım 2007, daha sonra üst kanal direnciyle temas sağladığı nokta 19 Haziran 2017, ardından burayı yukarıya kırmışız ve hacimli bir yükseliş gelmiş. 2021'de yükselmiş, ardından tekrar kanal içine girmiş, tekrar bu kanalın üstüne 2021 Ağustos'ta çıkmışız ve ondan sonra da arkadaşlar 2022 Haziran'da çıktıktan sonra bir daha kanal içine girmemiş, yukarı yönlü sert hareketlerle hissemiz fiyatlamasını yapmış. Hali hazırda baktığımızda arkadaşlar 2020 yılından beri bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyebilirim. Şu çizgimizin rengini değiştirelim. Yani şu siyah çizgimiz arkadaşlar bize 2020 yılından beri bir yükseliş trendinde olduğunu söylüyor. Peki biraz daha kısa vade bakarsak neler söyleyebiliriz? Grafiğimizi 4 saat diye çektiğimizde arkadaşlar kısa vade şu an içinde olan arkadaşlarım için ya da alsat yapıp değerlendirmek isteyenler için arkadaşlar bir düşen kırılımımız mevcut. Şurada gördüğünüz gibi
2022-2025'te başlamış düşen trendi daha sonra 2023 Ocak'ta yukarı kırmayı denemişiz. Ardından 16 Ocak'tan 23 Ocak'a kadar dirence yakın bir hareketle fiyatlamalara devam etmiş fakat düşen trend devam etmiş. Halihazırda arkadaşlar düşen kırılımını yukarıya gerçekleştirdiğimiz tarih Şubat 21. Ardından bir onay hareketi ve hafif süzülmeli yukarı yönlü bir ivme kazanmış. Fakat şu an kısa vadede yükselen trendimizi aşağıya kırmış ve düşüş onayını almış durumda gözüküyor. Bunda tabii ki endeksin de etkisi mevcut. Fakat bunun çalışmaması için şöyle söylemek istiyorum. 4.75 üzerine kalışlar arkadaşlar olumlu. Peki yeni bir destek ararsak ben açıkçası şu siyah çizgimiz zaten bizim burada 4 TL üstünde hissemizde potansiyel görmeye devam ediyorum arkadaşlar. 4 TL ana desteğim olur. 4.75 üzerinde kaldığı zaman çok daha iyi olur. Ondan sonra yeniden bir burada küçük kısa zamanla oluşturduğu üst kanalı yukarı kırmasını beklerim. Bu da arkadaşlar yukarı doğru 5.35'lere falan denk gelir. Ondan sonra asıl yükseliş başlar diyebiliriz. Teknik analiz kısmına değindik. Şirketimizin genel anlamda yaptığı işlerden bahsettik biraz. Sermaye ve temettülere baktık. Şimdilik Algio ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Ufak tefek bilgiler vermeye çalıştım. Bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsunuz. Sizler de kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlarınız olsun.